Yaşlandık be abi. Yok lan daha dur genciz bakalım. Genciz değil mi? Şimdi dedik ki yani dijitalde hani böyle televizyon çekimler yaparken biraz daha esasen, çünkü burada parayı harcayan sizsiniz, buraya bir yatırım yapan sizsiniz. Bu taşta bir gelecek bir şey gördünüz ki bu cengaverliği yapıyorsunuz. Neticede bunun hikayesini gerçek sahibinden dinlemek daha doğru olur, daha samimi olur aktarmak açısından diye. Ya tabii bizim Bursa Mustafa Kemal Paşa bu ocak için 2017'de galiba bir İtalya fuarında bir konuşuldu ilk önce. Bizim ortakla sonra dediler bir ocak var bir gidip görelim. Geldik. Tabii ocak bizim bildiğimiz Netraventen'e benziyor. Ne Star ocaklarına benziyor. Değişik bir yapı var ocakta. Nasipmiş aldık. Başladık 2017'de. 6 seneyi devirdik burada. Tabii taşımızın rengi beyaz. Yani beyaz deyince sen artık dünyada sayılı beyazlar kaldığı için. Beyaz, beyaz olması. İçinden ara sıra da bizi sürpriz yapan panda taş gibi, ne bileyim, kuvars taşlar gibi çıkıyor. Onları da satıyoruz. Yeşil damarlılar. Yeşil damarlar. Hatta Polisandro tarzı. siyah polisandro tarzı. Yani polisandro sarı, bizimki siyahtı. Ondan güzel taşlar yaptık mesela. O kademe gerçi şu anda bitti ama o kademe bitinceye kadar da güzel taşlar yaptık. Güzel satışlar da yaptık orada. 6 senede benim gördüğüm de bayağı bir ocakta, Tabii zaten yani eski ocağın 2-3 katıda bir alan çalıştınız. 6 yıl önce geldiğimde zaten bir ocak sağında pasa, solunda pasa şekilde doldurulmuş. Tabii taşın beyaz olduğu için beyaza hedeflenmiş. Tabii ben gelince ben biraz daha farklı çalıştım. Ne bileyim alan genişleterek, sahayı daha iyi genişleterek, ne bileyim kademeleri düzelterek, sahanın düzenlemesini daha düzgün, çalışmalarını daha dengeli hale getirerek. Yani mesela Çalışma Bakanı'ndan gelen müfettiş giderken teşekkür ediyor bana. Niye? Çünkü çalışma alanını çok düzenli hale getirdiğimiz için hem çalışmalarımız dengeli hem çıkan taşımızı da ona göre değerlendiriyoruz. Sahamızdaki tabii taşın biraz yapısal olarak biraz bizim daha da 45 derece durmasından dolayı her taşı her yerde alamıyorsun tabii. Ya illaki verimi tabii ki değişti. Yani sizin gerçi 6 senedir çalışıyorsunuz ama bu ocak bayağı bir eski bir ocak. Tabii ocağın tarihçesine bakacak olursak herhalde bir yani 80'li yıllarda başlamış bir ocak. 30 yılda tam faal çalışan bir ocak ama bence daha geçmiş de olabilir yani. Tabii Ne bu oldu? Afyon'da taş mı bitti abi? Burada hep Afyonlar çalışıyor. valla doğru yani. Daha komple afyonlar aldı. Ya taş bitmedi de demek ki nasip de bu işin şekli nasip yani. Yoksa 6 yıl önce gelmeden önce Kemalpaşa diye bir yer bilmiyor. Varlığının haberim yoktu yani. Ben bir müşteriyim. Sizin taşı niye alayım? Beyaz olduğu için. Beyaz. Beyaz zaten yani hani En büyük özellik beyaz. en büyük özellik beyaz. Tabii desenli bölümü de çok harika. Yani çünkü sana değişik duygular, değişik görüntüler sağlayabildiği için tablo vardı yani aynen. Çünkü bir de şu devirde biraz da otur taşlar da çok değerli şu anda. Yani adam onun bukmeş tarzında veya değişik tarzda döşediği anda ahenkli bir görüntü ortaya çıkıyor. Tam beyaz her zaman beyaz yani. Artık taşın klasiği olmuş. Onun pazarı hiçbir zaman ölmüyor. Ya tabii moda renklerinden bahsedecek olursak beyaz her zaman modanın en başındaki renk yani. Her türlü desene, her türlü şey içine giriyor sonuçta beyaz. Neticede beyaz hiçbir zaman aç bırakmıyor. Ama neticesinde zor bir ocak ama yani. Ben şöyle bir yerde bunu uygulasam ne güzel olur. Hani gönlünüze göre yapmak istediğiniz sizin taştan bir uygulama var mı? Vallahi yıllarca uygulamalı çok işler yaptım ama ocağa geçince biraz uygulamalardaki şeylerin biraz köreldiği gibi diyeyim ben. Ama lakin tabii ki bir basamak, bürolarda o ovalli basamakların dönüşlerinde komple sıradan yapılması. Yani ne bileyim bir ticari büronun masanın arkasında bir ahenkli bir görüntü. Tabii bunlar güzel şeyler yani. Taşın cilası işlemi nasıl? Cila olarak bir sorun yok. Yani çok güzel cila alıyor. İşlem olarak bilinen taşlara göre yani bir afyon beyazına göre az bir şey sertliği var. O sertliği de daha çok cila alması neden oluyor sen orada.
Epoksi file vesaire istiyor mu? Beyaz için hiçbir gerek yok ona. Beyaz zaten beyaz olan bloklara kesinlikle gerek yok ama kuarslı veya o panda tarzı taşlar için epoksi file gerekir. Tabii kuarslı taşların kesimi biraz daha zordur. Tabi biraz daha zor ama imkansız da değil yani. Artık teknoloji tabii Ya tabii gelişti. teknoloji değişti, artık telli katraklar çıktı. Yani o eskisi baskılı lemalı katrakların yerine telli katraklar çıktı. Artık her taş kesilebiliyor. Ocakta yaşadığınız, unutamadığınız bir anınız var mı? Valla biz genelde Beklemediğiniz bir taş çıkar, bir satış olur. zaten o her zaman oluyor, bir sürpriz yapıyor yani kademelerden çıkan taşların çoğunda sürpriz yaptığı oluyor. Bazen sürprizin büyüğü de kademeden hiç taş vermemesi de bir sürpriz oluyor tabii ki. Kesiyorsun sahayı, taş çıkacak da bakıyorsun komple dökme döktüğün de oluyor. O da bir sürpriz oluyor tabii ki. Ama güzel tarafı hani beyaz olduğu için Tabii beyaz. küçük ölçüler, her ölçü, her ebat çalışıldığından molozu dahi değerlenebilir. Ya tabii çıkan her taşın bir de değerlendirme aşaması var. Yani her taşı değerlendirecek bir ortamı da yakalamış durumdayız burada. Yani fabrikamızda büyük ebatları da değerlendirsek de molozları da burada kurduğumuz bir tesiste, tesiste kurarak buradaki molozları değerlendirmenin bir şeyini de 2-3 yıldan beri yapıyoruz onu. Yani ayrıca ocağa da bir fabrika kurmuş olduk aynı zamanda. Buradan da çıkan taşları değerlendiriyoruz. Gelen müşterimizin istekleri doğrusunda almak istediği molozları seçiyorlar, alıyorlar. Onlar da gidip kendilerine göre taşlarını kesiyorlar. Emeğini almak için uğraşıyorlar. Ya tabii beyaz olması zaten her türlü ölçünün, her türlü ebadının gitmesine neden oluyor. Bir de istenilen birçok her zaman istenilen bir beyaz taş olduğu için. Tabii renk her şey. Aynen, renk her şeyde kullanıldığı aynı, için. aynen. Ya bunun ihracatını da yaptık tabii ki burada. Blok ihracatını da yaptık ama daha çok ağırlık olarak yani oranlamaya koyarsak %90 olarak fabrikada kesiyoruz kompresini yani. Çok teşekkür ederiz. Bir şey değil. Size geldiğiniz için ben teşekkür ederim.